Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu atılmış tahta parçasını bakın ne yaptım. Bir tarafını daha önce mavi rengi boyayıp o şekilde bırakmışım. Şimdi değerlendirmek istedim. Az önce gösterdiğim kısımlarını rölyef pastayla doldurdum. Rölyef pastayla düzelttikten ve tamamen kuruduktan sonra zımparayla düzelttim. Sonrasında da beyaz renk boyayla boyadım. Ama o kısmını gösteremedim çünkü çekim sırasında bazı sıkıntılar olmuş. O yüzden boyama kısmından sadece ufak bir bölümünü kurtarabildim. Marangozların işlerine yaramadığı için attığı parçalardan bu tahta. Daha önce ben bu MDF tahtaların üzerine taş boyama yapıyordum. Şimdi daha farklı bir şekilde değerlendireceğim. Boyama kısmı bittikten sonra kenarlarına rölyef pastayla bu deseni uyguladım. Dört kenarına da aynı stencil şablonu kullandım. Böylelikle boyadıktan sonra boyutlu bir desen ortaya çıkacak. Rölyef pastalı uygulamalar bittikten sonra da bir sonraki aşamaya geçtim. Bu sulu transferi tahtanın tam ortasına yapıştıracağım. Sulu transferi adı üstünde öncelikle suyun içerisinde bekletiyoruz. Islandıktan sonra alt kısmındaki kağıdı yavaş yavaş çekerek yapışmasını sağlıyoruz. Yapıştırırken kenarlarda katlanma ya da buruşma olursa tam kurumadan elimize kaldırıp tekrardan yapıştırabiliyoruz. Ama yapıştıktan sonra müdahale edemiyoruz. Benim de başıma geldi. Yaprağın bir tanesinin uç kısmı kıvrıldı. Elimle düzelttim. Tekrardan yapıştırdım. Daha sonra altından çıkan kağıdı katlayarak içerisindeki fazla suyu sıyırdım. Kenar kısımlarına bu esnek çıtayı yapıştıracağım. Öncelikle kaynar suda beklettikten sonra bu şekilde açılıyor. Rahatça çalışabiliyorsunuz. Ben bu esnek çıtaları Trendyol'dan alıyordum. Fakat son zamanlarda oradaki satıcıyı bulamıyorum. Sanırım Trendyol'dan çekilmiş. Bu üründe sadece o satıcıda bulabiliyordum. Şu anda elimdekiler bittikten sonra alabileceğim başka bir yer bilmiyorum maalesef. Çok da güzel ürünleri vardı. Ben en son sipariş verdikten sonra ciddi bir zam gelmişti ürünlere. Daha sonra da ürünleri bulamaz oldum. Tahtanın dört köşesine hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdım. Bu hali bile çok tatlı oldu. Esnek çıtayı kenar kısımlarını ve alt tarafını ortadaki desenin çiçeklerine uygun bir renge boyadım. Kullandığım renk antik pembe. Bu çekmece kulplarını da hepsi buradan çok uygun bir fiyata almıştım. Metal görünümlü sağlam bir plastik. Uyum sağlaması için kulpları da lacivert renge boyadım. Lacivert renk de yine çiçeğin içerisindeki renklerden bir tanesi. Daha sonra işaretlediğim yerlerden delikler açarak kulpları bu kısımlara vidaladım. Ne yaptığım anlaşılmaya başlamıştır sanırım. Bir sunum tepsisi yapıyorum. O yüzden kulplarını yapıştırmak yerine vidaladım ki üzerindeki ağırlıkları taşıyabilsin. Yani dolu bardak veya herhangi bir şey varken üzerinde sağlam olsun istedim. Ayak görevi görmesi için alt kısımlarına bu ahşap boncukları da yapıştırdım ve bu kısmını da antik pembe rengine boyadım. Boyama işlemleri bittikten sonra detaylara geçtim. Bu gösterdiğim beyaz renk eskitme pudrası. Bu eskitme pudrasını fırçama yükleyip çok bastırmadan kuru süpürmeler yaparak tepsinin kenarlarına sürdüm. Bu eskitme pudrası hem kenarlarına yaptığım desenlerin hem de üzerine uyguladığım esnek çıtanın daha çok ortaya çıkmasını sağlayacak. Kuru süpürme yaparken fırçanızın da mutlaka kuru olması gerekiyor. Ben sert kıllı bir fırça tercih ediyorum genelde bu işlemi yaparken. Ve fırçama aldığım boyanın fazlasını bir peçeteye siliyorum.
Eskitme pudrasından sonra yine aynı şekilde metalik altın rengi boyayla da kuru süpürmeler yaptım. Ama altın rengini sap kısımlarına da uyguladım. Böylelikle metal bir sap gibi göründü. Son olarak vernikleyerek çalışmamı bitirdim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bugün de atılmış tahta parçasını şık bir tepsiye dönüştürdüm. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.